Merhaba değerli izleyiciler. Bu videoda uzay zaman kavramını Twistor çerçevesi üzerinden değerlendireceğiz. Bu çerçeve kozmoloji ve kuantum mekaniği bağlamında Weyl eğriliği, tekillikler ve zaman okunun etkileşimini içerir. Weyl eğrilik hipotezi evrenin başlangıcında, örneğin büyük patlamada, uzay zamanın kütle çekim etkilerinden kaynaklı eğrilik formunun bir ölçüsü olan Weyl eğrilik tensörünün son derece düşük veya hatta sıfır olduğunu öne sürmektedir. Bu Weyl eğriliğinin son derece yüksek değerlere sapma eğiliminde olduğu kara delik tekillikleri yakınındaki durumuyla tam bir tezat oluşturur. Hipotez erken evrenin Weyl tensörünün sıfıra yakın değeriyle temsil edilen yüksek derecede bir düzen sergilediğini, evrenin sonraki durumlarının ise kara deliklerde görüldüğü gibi son derece düzensiz yapılandırmalara dönüşebileceğini savunulur. Penrose, zamanın termodinamik okunu evrenin kökenindeki kozmolojik koşullara bağlayarak açıklamayı amaçlamaktadır. Bu hipotez evrenin minimal Weyl eğriliği ile karakterize edilen başlangıçtaki düşük entropi koşulunun zaman akışını tanımlayan artan entropinin temeli olduğunu ileri sürer. Bu yaklaşım evrenin eğriliğinin gelişen durumuna bağlı olarak zamanın yönlü bir ilerlemesini temellendirmektedir. Stephen Hawking'in uzay zamanın erişilemez bölgeleriyle bir yoğunluk matrisi formalizminin kullanılması gerekliliği hakkındaki açıklamalarına yapılan atıf, kuantum mekaniğinde kök salmıştır. Schrödinger'in kedisi örneğinde olduğu gibi durumların kedinin hem canlı hem de ölü olduğu durumlar örnek gösterilebilir. Üst üste binmelerinde var olan sistemleri tartışırken bölge tamamen gözlemlenebilir değilse saf bir durum tanımı yetersizdir. Bunun yerine sistemin durumuna ilişkin bilgimizi çeşitli olası sonuçlar için olasılıkları içeren karma bir durum olarak temsil etmek amacıyla bir yoğunluk matrisi kullanırız. Ancak yoğunluk matrisi tek başına bölgemizdeki gözlemlerin klasik doğasını tam olarak çözemez. Canlı bir kedi, ölü bir kedi veya ikisinin tutarlı bir üst üste binmesini algılayıp algılayamadığımızı doğrudan belirlemez. Bu zorluk kuantum mekaniğindeki ölçüm probleminin bir parçasıdır. Ve karmaşık bir şekilde çevreyle etkileşimlerin kuantum durumlarının klasik sonuçlara görünür şekilde çökmesine yol açtığı dekoherans kavramıyla bağlantılıdır. Evrenin erken evrelerinde bile küçük kuantum dalgalanmaların mevcut olduğu bilinmektedir. Bu dalgalanmalar mükemmel sıfır Weyl eğriliği varsayımının fazla idealize edilmiş olabileceğini gösterir. Kuantum kozmolojisinde ilk tekillik etrafındaki küçük bozulmalar, tedirgemeler, kütle çekimsel dengesizlikler yoluyla galaksiler veya kara delikler gibi büyük ölçekli fenomenlere yol açan yapıları tohumlayabilir. Ricci tensörünün erken evrendeki termal salınımları da burada bir rol oynar ve potansiyel olarak Jeans dengesizliklerini başlatmak için bir mekanizma görevi görür. Ve bu da yoğunluk bozulmalarını yıldızları veya hatta kara delikleri oluşturacak kadar önemli yapılara dönüştürebilir. Bu dengesizlikler düzgün ve homojen erken evrenden kümelenmiş ve yapılandırılmış bir kozmosa geçişi işaret eder. Jeans istikrarsızlığına yapılan atıf burada kritiktir. Çünkü küçük dalgalanmaları evrenin makroskopik özelliklerini dönüştürmede kütle çekimsel çöküşün rolünü vurgulamaktadır. Başlangıçtaki tekillikler büyük patlama gibi ve bununla birlikte kara deliklerle ilişkili olanlar ve evrenin sonu ile ilişkili olanlar yaşam sonu tekillikleri gibi bunlar arasında ilginç bir ayrım vardır. Weyl eğriliği hipotezine göre başlangıçtaki tekillikler düşük Weyl eğriliği sergilerken kara deliklerde bulunanlar gibi son tekillikler büyük Weyl eğriliğiyle oldukça kaotik durumlar gösterir. Bu zamanın yönlülüğüyle ilgili temel sorulara değinen T, PT, CT ve CPT simetri kırılımlarına bağlanır. Hipotez, tekillikleri yöneten yasaların zamanın termodinamik okuna uygun bir şekilde geçmiş ve gelecek arasında ayrım yapmak için doğası gereği zaman tersine simetriyi ihlal etmesi gerektiğini savunur. Bu fikir evriminin doğası gereği bu simetrilerin temel düzeyde bozulmasını içerdiğini
ve bunun kuantum mekaniğinin standart formülasyonunun ötesine uzanabileceğini öne sürer. Zaman tersine simetrinin bozulması gerçekten de önemlidir ve bu fikir bu asimetrileri kodlayan daha derin bir teorik çerçevenin potansiyel olarak geleneksel kuantum mekaniğinin ötesinde gerekli olduğunu iddia etmektedir. Böyle bir teori hem tekilliklerin hem de evrenin evriminin doğasına dair içgörüler sunabilir ve kozmolojik gözlemleri kuantum dünyasıyla uzlaştırabilir. Burada iki olası çözüm vardır: tekilliklerden uzaklaşan veya tekilliğe yönelen bozulmalar. Ve bunlar farklı kozmolojik senaryolara karşılık gelir. İlk çözüm büyük patlama ile ilgilidir. İkinci çözüm ise evrenin sonu veya kara deliklerle ilgilidir. Bu bağlamda twistörler ve twistör uzayı konusuna geçiş yapacak olursak, konu esas olarak Roger Penrose tarafından kuantum alan teorisi, görelilik ve uzay zamanın temelini oluşturan matematiksel yapılar arasındaki boşluğu kapatmak amacıyla geliştirilen karmaşık bir çerçeveyi içermektedir. Kuantum alan teorisinde temel bir adım alanların pozitif ve negatif frekanslı bileşenlerine ayrılmasıdır. Bu ayrıştırma çok önemlidir. Çünkü bu bileşenler sırasıyla zaman içinde ileri ve geri hareket eden parçacıklara karşılık gelir. Bu kavram kuantum alanlarının yayılımını doğru bir şekilde tanımlayabilmemiz ve teorinin nedenselliği ve birliğinin tutarlılığını koruyabilmemiz için önemlidir. Frekans ayrıştırma kavramı doğrudan uzay zaman yapısı ve bu çerçeve içindeki dalgaların davranışlarıyla bağlantılıdır. Kuantum alan teorisindeki geleneksel yöntemler pozitif zamanda ileri ve negatif zamanda geri frekansları ayırt etmek için Fourier dönüşümlerine güvenir. Bu parçacıkların veya alanların uzay zamanda bir noktadan diğerine nasıl evrildiğini tanımlayan matematiksel nesneler olan yayıcılar oluşturmak için kritik öneme sahiptir. Twistör teorisi karmaşık sayıların ve uzay zaman geometrisiyle ilişkilerin önemini vurgulayarak bu ayrıştırmaları anlamak için alternatif bir matematiksel ve kavramsal çerçeve sunar. Twistörler temel nesnenin uzay zamandaki noktaları değil, uzay zamanı geometrisini kuantum mekaniğinin prensipleriyle doğal olarak uyumlu bir şekilde kodlayan soyut varlıklardır. Twistör teorisinin arkasındaki fikir, Minkowski uzayının, uzay zamanının özel görelilikteki 4 boyutlu uzay yapısını farklı bir uzaya, sözde twistör uzayına eşlemektir. Burada pozitif ve negatif frekanslara ayrılma daha şeffaf ve geometrik olarak sezgisel hale gelir. Bu yeniden formülasyon uzay zamandaki alanların davranışını anlamak için daha küresel bir yaklaşıma olanak tanır ve onu hem klasik hem de kuantum alan teorilerinde güçlü bir araç haline getirir. Twistör teorisini tam olarak anlamak için karmaşık sayıların ve Riemann küresinin matematiğine odaklanmak gerekir. X ve Y'nin gerçek sayılar olduğu Z eşittir X artı İY olarak gösterilen karmaşık sayılar hem kuantum mekaniği hem de uzay zamanının temsili için temeldir. Riemann küresi karmaşık sayıların kompakt bir temsilini sağlayarak sonsuzda bir noktayı dahil ederek karmaşık düzlemi genişletmek için bir model görevi görür. Tanımladığımız stereografik İzdüşüm noktaları Riemann küresinden karmaşık düzleme eşlemenin bir yoludur. Bu eşleme karmaşık sayıların bir küre üzerindeki noktalar olarak geometrik bir görselleştirmesini sağladığı için özellikle yararlıdır. Bu temsilde kürenin kuzey kutbu karmaşık düzlemin orijinine karşılık gelirken güney kutbu sonsuzluğu temsil eder. Bu geometrik görünüm karmaşık düzlemdeki fonksiyonların özelliklerini daha sezgisel bir şekilde analiz etmemizi sağlar. Ve twistör teorisinde önemli bir rol oynar. Gerçek eksende tanımlanmış karmaşık değerli bir fx fonksiyonunu ele aldığımızda bu fonksiyonu Riemann küresinin üst kuzey veya alt güney yarımküresine genişletebiliriz. Fonksiyon analitik olarak üst yarımküreye genişletilebilirse pozitif bir frekans fonksiyonuna karşılık gelir. Tersine alt yarımküreye genişletilirse negatif bir frekans fonksiyonunu temsil eder. Bu yorum kuantum alan teorisinde önemli olan bu iki bileşen türü arasında ayrım yapmanın doğal bir yolunu sağlar. Twistör uzayının inşası frekans ayrımı fikrini alıp bunu küresel bir şekilde tüm uzay zamanı uygulamaya içerir. Minkowski uzay zamanında alanlar veya dalga fonksiyonları geleneksel olarak uzay ve zaman koordinatlarının fonksiyonları olarak ele alınmaktadır.
Ancak Twistor teorisinde bu alanlar doğal olarak hem pozitif hem de negatif frekans bileşenlerini holomorfik özellikleriyle birleştiren Twistor değişkenleri açısından yeniden ifade edilir. Bu yaklaşım pozitif ve negatif frekanslar arasındaki ayrımın doğrudan alanların kuantum tanımındaki operatörlerin oluşturulması ve yok edilmesine bağlı olduğu kuantum alan teorisinin hedefleriyle uyumludur. Twistörleri kullanarak bu ayrıştırmayı doğal olarak dikkate alan ve uzay zaman simetrilerinin ve alanların nedensel yapısının işlenmesini basitleştirebilecek daha zarif bir formülasyon sağlayan bir çerçeve elde ederiz. Twistor teorisinin nihai amacı bu matematiksel yapıları uzay zamanda küresel olarak uygulamak ve kuantum mekaniğinin prensiplerini uzay zamanı geometrik doğasıyla kusursuz bir şekilde bütünleştiren birleştirici bir bakış açısı oluşturmaktır. Twistor uzayını inşa ederek uzay zaman noktalarının yerel tanımından uzaklaşırız ve bunun yerine küresel geometrik ve nedensel bilgileri kodlayan varlıklarla çalışırız. Kuantum mekaniğini genel görelilikle uzlaştırmak ve konformal geometri ve fizikteki kuvvetlerin birleştirilmesi gibi daha derin yapıları keşfetmek için potansiyel yollar açar. Twistor teorisinin tanımı uzay zamanı ve kuantum alanlarının yapısını anlamak için güçlü bir araç sağlamaktadır. Ve burada kuantum mekaniğini ve uzay zamanın geometrisini birleştirme potansiyeli özellikle kuantum yerçekimi teorisi veya evrenin temel doğasının daha derin bir şekilde anlaşılması arayışında teorik fizikte daha fazla araştırma için umut verici bir yol olduğunu göstermektedir. Riemann küresi fizikte özellikle kuantum mekaniği ve görelilikte önemli bir rol oynar. Bu alanlardaki iki ana uygulamasını inceleyecek olursak ilk uygulama kuantum mekaniğine ilişkindir. Kuantum mekaniğinde spin 1/2 parçacığı durumu bir dalga fonksiyonu kullanılarak tanımlanabilen temel bir nesnedir. Bu dalga fonksiyonu genellikle iki temel durumun doğrusal bir üst üste binmesi biçimini alır ve genellikle spin yukarı ve spin aşağı olarak etiketlenir. Bu durumlar matematiksel olarak şekildeki gibi gösterilebilir. Burada alfa beta her bir durum için olasılık genliklerini temsil eden karmaşık sayılardır. Riemann küresi stereografik bir iz düşüm kullanarak bu kuantum durumlarının geometrik yorumunu sağlar. Riemann küresindeki her nokta z ve omega'nın karmaşık sayılar olduğu z bölü omega oranıyla gösterilen belirli bir kuantum durumuna karşılık gelir. Önemli içgörü bu gösterimin spin 1/2 parçacığının kuantum durumunu koordinatların spin vektörünün yönüne karşılık geldiği küre üzerindeki bir nokta olarak görselleştirmemize olanak sağlamasıdır. Pozitif spin ekseninin kürenin yüzeyini deldiği nokta parçacığın kuantum durumuyla doğrudan ilişkilidir ve karmaşık genliklerin soyut uzayını daha elle tutulur bir geometrik yoruma bağlar. İkinci uygulama uzay zamanda farklı gözlemciler tarafından görülen göreli etkileri içerir. Birbirlerine göre hareket halinde olan ve aynı uzak yıldız kümesine bakan iki gözlemciyi düşünün. Sapma etkileri nedeniyle bu yıldızların gök küresindeki konumlarına ilişkin perspektifleri farklı olacaktır. Bu perspektif değişikliği karmaşık düzlemin açılarını ve yapısını koruyan konformal dönüşümler olan Möbius dönüşümleri ile matematiksel olarak tanımlanır. Bu Möbius dönüşümleri Riemann küresinin geometrik yapısını koruyan bir grup oluşturur. Fizik bağlamında birbirlerine göre sabit hızlarda hareket eden gözlemciler için uzay zamanın temel simetrilerini tanımlayan kısıtlı Lorentz grubu ile yakından ilişkilidirler. Lorentz grubu uzay zaman aralığını ve olayların nedensel yapısını korur ve en basit karmaşık gösterimi Riemann küresinin otomorfizm grubuyla doğal olarak hizalanır. Twistor teorisinin özü Riemann küresi tarafından gösterildiği gibi kuantum mekaniği ile uzay zaman yapısı arasındaki derin bağlantıları tüm uzay zamanı kapsayan küresel bir çerçeveye genişletmektir. Twistor teorisinde amaç uzay zaman noktalarının matematiksel gösterimini ve ışık ışınlarının yollarını hem kuantum mekaniğinin hem de göreliliğin ilkeleriyle doğal olarak hizalanacak şekilde yeniden çerçevelemektir. Twistor teorisi bağlamında uzay zamandaki her ışık ışını Twistor uzayında bir nokta olarak temsil edilir. Bu zarif eşleme görelilikte ışığın yayılımının uzay zamandaki nedensel ilişkileri tanımlaması nedeniyle ortaya çıkar. Uzay zamandaki tek bir noktayı ele aldığımızda o noktadan geçen tüm ışık ışınlarının kümesi doğal olarak Twistor uzayında bir Riemann küresi oluşturur. Bu geometrik yapı herhangi bir uzay zaman olayının tek bir nokta ile değil, Twistor uzayındaki bir Riemann küresiyle temsil edilebileceği anlamına gelir. Bu fikir güçlüdür. Çünkü uzay zamanı dokusunu
twistörlerin karmaşık geometrisi açısından yeniden yorumlar ve ışık yayılımı ve kuantum durumu temsili kavramlarını bütünleştiren daha küresel ve birleşik bir bakış açısı sağlar. Twistör uzayı geleneksel uzay zamanına kıyasla daha karmaşık bir yapıya sahiptir. 5 gerçek boyuta sahip olarak veya projektif formuna genişletildiğinde karmaşık bir projektif 3 uzay olarak tanımlanır. Bu uzayda özellikle fotonların helisitesi düşünüldüğünde belirli simetriler ve özellikler daha belirgin hale gelir. Bir parçacığın momentumu yönündeki spininin özelliği olan helisite doğal olarak twistör çerçevesine dahil edilmiştir. Fotonların bu özelliği seyahat yönlerine göre spin hizalamaları sol elli ve sağ elli, sağ veya sol dairesel polarize ışık arasında ayrım yapar. Twistör uzayının 5 boyutlu alt uzayındaki bu helisitelerin ayrılması uzayı bu içsel özelliğe göre bileşenlerine daha da bölen rafine bir sınıflandırmaya yol açar. Bu ışığın yayılmasının hem geometrik hem de kuantum yönlerini yakalayan farklı helisite durumlarına karşılık gelen bölgelere ayrılan projektif twistör uzayı kavramına yol açmaktadır. Bu projektif uzay fotonlar gibi kütlesiz parçacıkların dalga fonksiyonlarını, enerjilerini, momentumlarını ve spinlerini hesaba katan bir şekilde temsil etmede önemlidir. Twistör teorisinin gücü kuantum mekaniği ile uzay zaman geometrisi arasındaki karmaşık etkileşimin birleşik bir tanımını sağlama yeteneğinde yatmaktadır. Uzay zaman noktalarını, Riemann küreleri ve ışık ışınlarını twistör uzayındaki noktalar olarak temsil ederek genel görelilikte kullanılan matematiksel yapılar ile kuantum mekaniğinin olasılıksal doğası arasındaki boşluğu kapatır. Bu yaklaşım birkaç avantaj sunar. Twistör teorisi doğal olarak karmaşık analizi, Mobius dönüşümlerini ve konformal simetriyi içerir. Bunların hepsi hem kuantum mekaniğinde hem de uzay zaman geometrisinde merkezi roller oynamaktadır. Çerçeve özellikle fotonlar gibi kütlesiz alanlar için parçacık özelliklerinin sarmallık ve yayılma özelliklerini entegre ederek temsilini basitleştirir. Kuantize edilmiş twistörler, twistör teorisinin kuantum alan teorisiyle entegrasyonunu da içermektedir ve evrenin yapısını anlamada yeni bir perspektif sunar. Bu teoride uzay zamandaki noktalar ve ışık ışınları twistör uzayı adı verilen daha yüksek boyutlu bir uzayda temsil edilir. Twistörler uzay zamanının olaylarını ve özellikle ışık benzeri yolları en basit ve simetrik şekilde ifade edebilecek araçlardır. Kuantumlaştırma süreci klasik fiziksel sistemleri kuantum sistemlere dönüştürme işlemidir ve bu işlem twistör teorisine uygulandığında kuantize edilmiş twistörler ortaya çıkar. Bu süreçte twistör bileşenleri klasik değişkenler olarak değil kuantum operatörleri olarak ele alınır. Böylece klasik twistörlerin tanımlandığı Poisson parantezleri kuantum mekaniğinde komütatör ilişkileriyle değiştirilir. Matematiksel olarak twistörlerin kuantizasyonu onların bileşenlerinin Heisenberg belirsizlik ilkesine uygun şekilde bir belirsizlikle tanımlanmasına yol açar. Şekilde gösterildiği gibi Z üzeri alfa ve Z üzeri beta yıldız kuantize edilmiş twistör bileşenlerini temsil eder ve bu operatörler arasındaki komütasyon ilişkisi kuantum mekaniğinin temel ilkeleriyle uyumlu olacak şekilde düzenlenmiştir. Kuantize edilmiş twistörler kuantum alan teorisi bağlamında önemli avantajlar sağlar. Geleneksel kuantum alan teorisi yaklaşımlarında uzay zamanda noktasal alanların tanımlanması sırasında karşılaşılan zorluklar ve tekillik sorunları twistörlerin kullanımı ile hafifletilmektedir. Twistör uzayında yapılan kuantizasyon işlemi özellikle yüksek enerjili süreçler ve kuantum kütle çekimi gibi konularda daha doğal bir tanım sağlar. Twistörlerin kuantum alan teorisiyle entegrasyonu uzay zamanda sürekli bir alan yerine twistör uzayındaki ayrık durumların tanımlanmasını mümkün kılmaktadır. Bu da kuantum mekaniği ve genel görelilik açısından uzun süredir aranan uyumun sağlanmasında yeni yaklaşımlar olarak tanımlanır. Kuantize edilmiş twistörler özellikle fotonlar gibi kütlesiz parçacıkların kuantum durumu ve helisite özelliklerinin tanımlanmasında büyük rol oynamaktadır. Helisite fotonun polarizasyon durumu ile hareket yönü arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir kuantum özelliğidir. Kuantum twistör teorisi fotonların sağ ve sol el yönlü helisite durumlarını içerecek şekilde genişletilir ve bu durumlar twistör uzayındaki noktalar olarak temsil edilmektedir. Bu yaklaşım fotonların ve diğer kütlesiz parçacıkların kuantum alanlarını açıklamak için oldukça verimli bir araç sunar.
Twistör uzayındaki kuantum durumunu temsil eden noktalar ve bu noktalar arasındaki komütatör ilişkileri fotonların kuantum durumu hakkında daha detaylı bilgi edinilmesini sağlamaktadır. Kuantum mekaniğinde ve özellikle kuantum kütle çekimi teorilerinde uzay zamanda oluşan tekilliklerin tanımlanması büyük bir problemdir. Twistörlerin kuantumlaştırılması bu tekillikleri daha doğal ve anlaşılabilir bir çerçevede ele almamıza olanak tanımaktadır. Twistör teorisi konformal alan teorileriyle mükemmel bir uyum sağlar. Bu teorilerde uzay zamandaki konformal dönüşümlerin etkileri kuantize edilmiş twistörler aracılığıyla basit ve simetrik bir şekilde ifade edilebilir. Kuantize edilmiş twistörler süpersimetrik teoriler ve süpergravite teorileri gibi bu teorilerin geliştirilmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Bu teorilerde parçacıkların durumu ve etkileşimleri twistör değişkenleriyle daha kolay ve açık bir şekilde ifade edilebilmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.